Peki Türkiye'de bu ilk defa mı kuruluyor? Teklif etmek durumunda kalmışsa bir şeyi vardır. Yoksa başkaları başka bir yerde kuracaklar demektir. Bu Adanalık konumunun seçilmesinin bir önemi var mıdır? Kolordu kurarsanız 20 ile 60 bin askeri buraya getirirsiniz. Bu NATO. Bu da CTF. Black. Lağvedilsin. Türkiye. NATO lağvedilirse Türkiye zaten NATO diye bir şey olmayacağı için Türkiye çıksın. Biz yeni bir NATO kuralım. Onun adı da mesela NATO 2.0 olsun. Bakmayın şimdi öyle Amerika'yı falan söylüyor. Hemen kurarlar ve Türkiye dışında kalır. Peki Türkiye dışında kalırsa buna kim girer? Türkiye NATO ile beraber ama NATO'ya rağmen hareket ediyor. Ne NATO'cuyuz, ne Şangaycıyız, ne Atlantikçiyiz, ne Avrasyacıyız, ne Amerikancıyız, ne Çinciyiz, ne Rusçuyuz. Biz Türkiye'ciyiz. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yaycı ile haritanın başında birlikteyiz. Amirim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine aslında yayının başında bir istatistikten bahsederek başlayalım. YouTube izlemelerimizde videolarımızı izleyen her 10 kişiden 6'sının kanala abone olmadığını tespit ettik. Bu konuda hem abone olmaları yönünde bir çağrı yapmış olalım hem de siz ne katkıda bulunursunuz bu konuda. Evet, bizim bu yaptığımız yayınlarda tabii önemli bir emek sarf ediyoruz. İzlenmelerimiz çok iyi, bizi çok memnun ediyor. Biz objektif olarak bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Verilerle değerlendirmeye çalışıyoruz. Burada da kanalımıza abone olmaları bizi daha çok teşvik ediyor. Bu abonelik konusunda izleyenlerimizin biraz daha hassasiyet göstermesini istirham ediyorum. Teşekkürler çağrınız için. Amirim, Türkiye haritası açık önümüzde çünkü yeni bir gündem maddesi. NATO'nun çok uluslu karargahı meselesi. Aslında çok da aşina olduğumuz bir mesele değildi. Aslında gündemdeymiş ama kamuoyu olarak bilinmeyen bir meseleydi. Nasıl aydınlatabiliriz? Harita üzerinden de bu kolordu komutanlığı nedir? Neden Adana seçilmiştir? Etkisi ne olacaktır? Nasıl işleyecektir? Önce Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını esas almak lazım diye düşünüyorum. Milli Savunma Bakanlığımız açıklama yaptı. Dedi ki hem deniz konusunda biliyorsunuz Boğaz'da bir NATO karargahı kuruluyor denmişti. Bu şekilde kamuoyunda yer almıştı. Ama Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında hem Adana'da hem de Boğaz'da kurulacağı söylenen bu hususlarla ilgili bir net bilgilendirme yaptı. Şimdi tabii ben devlete yetişmiş biriyim. Ben bakanlıkların, özellikle Milli Savunma Bakanlığı'nın içinde bulunduğumuz, içinden yetiştiğimiz kurumun bakanlığının açıklamalarına çok itibar ederim. Benim için önemlidir. Çünkü bu açıklamaların nasıl hazırlandığını bilirim ve aynı şekilde hazırlandığı kanaatindeyim de. Şimdi bu açıklamada kafa karışıklığını gidermek için şunu söyleyelim. 3 tane deniz komutanlığından bahsediliyor. 2 tane de kara komutanlığından bahsediliyor. Ve deniliyor ki evet, İstanbul Boğazı'nda, Beykoz'da bir deniz unsur komutanlığı teşkili vardır. Çok uluslu. Bu Ukrayna Gönüllüleri Koalisyonun bir parçasıdır. 40 tane ülke katılmaktadır. Biz burada NATO dışı bir organizasyondur. Lideri de biziz, Karadeniz'e karışmayın. Biz bu işe, Karadeniz'e bir iş yapılacaksa Türkiye yapar. Türkiye lider olur anlayışıyla bu geçmişten beri böyledir. Bunu kuruyoruz. Bu NATO dışı. NATO ile alakası yok. Zaten bir çok uluslu karargah. Bunun merkezi de aslında Deniz Unsur Komutanlığı, yani merkezi de Fransa. İkincisi bir görev grubu var diyor. İkincisi bir çok uluslu Deniz Unsur Komutanlığı. Çuduk diyelim biz buna. İkincisi mayın karşı tedbirleri görev grubu diyor. Hani serseri mayınlar var ya, Ukrayna'nın attıkları, sidalarla vurdukları, onlarla mücadele için NATO diyor ki Amerika Birleşik Devletleri, NATO burada bir inisiyatif geliştirsin. Bu mayın karşı tedbirleri grubu oluşsun NATO bünyesinde ve bunlar mücadelesine. Türkiye'de diyor ki ya NATO'ya ne gerek var diyor. Zaten NATO'nun 3 üyesi de zaten Karadeniz'de. Karadeniz Karadenizlilerindir. Karadeniz kıyıdaş devletlerindir. Bölgesel sahiplik ilkemiz var bizim. Bölgesel sahiplik ilkesi bizim prensibimizdir. Yani Türk Deniz Kuvvetleri hep bölgesel sahiplik ilkesiyle hareket eder. Karadeniz Karadenizlilerindir. Karadeniz dışından hiçbir aktör Karadeniz'e girmemelidir. Bizim anlayışımız budur. Cumhuriyet anlayışı budur ve bugüne kadar da hep devam etmiştir. Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasından da bunu anlıyoruz zaten. Bu da en güçlü, NATO'nun en güçlü mayın filolarından bir tanesi de, mayın avlama, mayın tarama filolarından bir tanesi de benimdir diyor Türkiye. Ben bu işi yaparım. İsteyen katılsın. Mesela NATO üyesi mi diyorsunuz? Bulgaristan ve Romanya'da katılsın diyor ve bir burada mayın karşı tedbirleri görev grubu kuruyor. Bunu da merkezini Türkiye yapıyor. Türk Deniz Kuvvetleri de bunun lideri oluyor. İkincisi de mayın karşı tedbirleri MKT görev grubu. Bu da NATO dışı. NATO dışı bu da. MKTG de NATO dışı. NATO'nun bünyesinde değil. Şimdi üçüncüsü CTF, yani Combined Task Force.
diye bir kavram var. Bu da diyor ki burada bu Combined Task Force'lar yani Birleşik Görev Kuvvetleri NATO'nun kararıyla kuruluyor. Ama 5 denizde kuruluyor. Hangi denizler onlar? 1. Atlantik yani NATO üyesi devletlerin bulunduğu. Burada deniz görev grubu kuracağız diyor. Birleşik. 2. Kuzey Denizi. 3. Baltık. 4. Akdeniz. 5. Karadeniz. Bunun da adı CTF Black deniliyor. Şimdi bu zaten 5 denizde zaten burada varlık gösteriyor. Daha önceden zaten stand-up formatler falan vardı. Yani SNMG'ler vardı. Standing Naval Task gruplar vardı. Ondan sonra naval gruplar vardı. Bunlar yani zaten NATO'nun böyle deniz görev grupları vardı. Zaman zaman isim değiştirirler bunlar. Bunlar Karadeniz'e de girip çıkarlardı. Burada da öyle bir isimlendirmeyle 5 denizde yapılmış. Ama Türkiye buraya not düşmüş. Montreux şartları çerçevesinde diye. Montreux şartları. Şimdi bunlar, bu NATO, bu da CTF Black. Bu NATO. Yani denizde 3 tane oluşumdan bahsediliyor. CTF Black'te liderliği Türkiye almak istiyor. Diyor ki bu alandaki ve Rusya-Ukrayna savaşı merkezli, Montreux nedeniyle de özel statüsü olan bir durum. Yani buraya CTF Black yani Karadeniz Görev Grubu oluşturuldu diye Montreux deliniyor. Montreux'un delinmesi için Montreux'daki kriterlere aykırı durumdaki gemilerin geçmesi lazımdır. Öyle bir şey olamaz. İstediği kadar NATO kursun. Montreux'a uymak zorunda. Dolayısıyla Montreux'un delinmesi gibi bir şey söz konusu değil. Ama Karadeniz'de de Montreux'a uyulması konusunda da özel hassasiyet gösteriyor Türkiye. Şimdi peki dördüncüsü de Adana'da kurulması planlanan 6. Kolordu'ya verilmiş bir görev var. Burada diyor ki çok uluslu Multinational Corps Kolordu. Burada MNC Türkiye yani Multinational Corps bir çok uluslu kolordu. 2023 yılında Türkiye teklif etmiş bunu. Ben Adana'da çok uluslu kolordu kuracağım değil. Kolordu karargahı kuracağım diye bir kere. Bu kolordu değil karargahı. Bu fark nedir Amir'im? Farkı şu. Kolordu kurarsanız 20 ile 60 bin askeri buraya getirirsiniz. Karargahı kurarsanız gerektiğinde NATO kararıyla gelecek olan askerler buradan yönetilecek demektir. Türk komutan tarafından yönetilecek demektir. Güney cephesinde bir şey olduğu zaman komutan ben olacağım demektir. Bu da NATO'nun bir karar alması lazımdır. Bir savaş durumu olması lazımdır. O zaman oradan buradan asker gelmesi lazımdır. 20 ile 60 bin. Ki burada öyle bir durum olduğunda 20 ile 60 bin askeri verebilecek tek devlet vardır. Bu bölgede en uygun devlet Türkiye'nin kendisidir. Yani Belçika'dan mı gelecek? 300-500 tane bile gelmez. Yunanistan'dan mı gelecek? Gelmez. Ama bu bir savaş durumunda. Buradaki bir çekirdek karargah. Yani bir bina. Askeri yok. Yani bir kere altını çizelim. Yani buraya binlerce asker gelecek de, kalacak da, konuşlanacak da, oturacak da, yıllarca burada beslenecekler de, yerleşecekler de, lojmanlar yapılacak da, alanlar yapılacak da, askerler gelip gidecek de. Öyle bir durum değil bu. Bu bir karargah. Bunu açıklıkla söylemek lazım. Açıklıkla ifade etmek lazım. Yani ben izah etmek durumundayım. Şimdi bunu söyleyince sanki NATO'yu alkışlıyoruz. Ya durum bu. Onu söylüyoruz. Biz de Türkiye'de bir NATO üyesi. Şimdi bu karargahın Türkiye böyle bir şey teklif etmek durumunda kalmışsa bir şeyi vardır. Yoksa başkaları başka bir yerde kuracaklar demektir. Hayır, başkaları başka bir yerde kurmasın. Komutası bizde olsun. Türk komutanı olsun. Karargah Türkiye'den olsun. 6. Kolordu'ya verilmiş zaten bu görev. Şimdi burada bir kere komuta ve koordinasyon. Yani bir de aniden kurulmaz zaten bunlar. Bunların bir sertifikasyon süreci var, hazırlık süreci var, karargahın hazırlık süreci var. Türk personelinden oluşarak isteyen işte karargaha bilmem kurmay başkanını gönderir. O kadrolar belli olduktan sonra falan. Yani bu öyle bir durumdur. Şimdi bir kere altını çizdik. Askerlerin gelişi falan diye bir şey söz konusu değil. Yani burada bir sadece karargah var. Şimdi peki Türkiye'de bu ilk defa mı kuruluyor? Soru budur. Şimdi Türkiye'de Maslak'ta, Beşiktaş'ta yani Beşiktaş-Sarıyer sınırında hemen Boğaz'da NATO'nun bir komutanlığı vardır. O da nedir? NRDC Türkiye. NATO Rapid Deployable Corps yani süratli reaksiyon kuvvet kolordusu vardır. Nasıl bir yapı Amir'im? Bu da 3. kolordu. Bizim 3. kolordu bünyesindedir aynı zamanda. 3. kolordunun bir başka şapkası vardır. Burada da bir uluslararası karargah vardır. NATO karargahı vardır. Bunun içerisinde NATO'dan görevlendirilmiş mesela
Amerikalı vardır, İngiliz vardır, Fransız vardır. Karargahta subaylar vardır. Astsubaylar vardır. Karargahta ama. Bu da aynı şekilde gerektiğinde kuvvetler buraya geldiğinde onlar kumanda edecek. Ama komutanı Türktür. 3. Kolordu komutanı aynı zamanda NRDC Türkiye'nin ya bu kolordunun komutanıdır. Aynı Adana'da olduğu gibi. Ya Boğaz'da ne zaman kuruldu bu biliyor musunuz? 2001. 2004'te de tamamen sertifiye edildi, onaylandı. Ya şimdi kimse farkında değil galiba. Boğaz'da zaten eğer böyleyse NATO kolordusu zaten 2001'den beri var. 2001'den beri var. Ama o da karargah. O da çekirdek karargah. Altında askeri falan yok. Bugüne kadar kullanıldı mı onu bilebiliyor musun? Yo, hiçbir yerde kullanmadı. Yani bu eğer NATO bir savaşa girerse o zaman buraya kolordu asker sevk etmeyecekleri de belli değil. Gerçekten böyle bir durum olursa, çünkü bu karargahları almak da NATO'daki etkinliğimiz açısından önemli. Bunu başka bir yere de koyabilirler. Yunanistan'a da koyabilirler. Romanya'ya da Bulgaristan'a da koyabilirler. Bunlar da rekabet olur. Ya başkasına giderse biz başkasının sorumluluk alanına gireriz. Yani Yunanistan'ın sorumluluk alanına gireriz. Yunan bir komutan buna komut eder. Bulgar bir komutan komut eder. Romen bir komutan komut eder. Hayır, öyle bir şey yok. O zaman biz komut edelim deyip bizim kendi kolordumuzun karargahında bir başka şapkayla hazır bir vaziyette bir karargah, çekirdek karargah tutuluyor. Şimdi birincisi bu. Yani Maslak'ta bu. Zaten var. Peki Adana konusuna, lokasyona bakarsak bu Adana konumunun seçilmesinin bir önemi var mıdır? Bölgedeki hareketlilikle alakalı bir ilişkisi olur mu? İleride de aslında aktif olma anlamında da bir senaryosu olur mu? Ne dersiniz? Şimdi şöyle. Bunun öncesine ben bir husus daha söyleyeyim. Mesela 2011 yılında yine önce Aksaz'da, sonra İstanbul'a geldi. Levent'te, Beşiktaş'ta Harp Akademilerinin, eski adıyla Harp Akademi, şimdi Milli Savunma Üniversitesi'nin içerisinde NATO çok uluslu deniz güvenliği mükemmeliyet merkezi vardır. Bu mükemmeliyet merkezini almak NATO'dan çok önemlidir. Çünkü NATO'daki etkinliğinizi arttırır bu. Yani burada ben kumanda ediyorum diye. Marsek COE'dir adı da. Şimdi Marsek COE, yani Boğaz'da NATO'nun bir mükemmeliyet merkezi vardır. Deniz güvenliği mükemmeliyet merkezi, öyle bakarsanız. Ama bunların kadrolarında çok az yabancı subay vardır. Hepsi Türk subay ve astsubaylardan oluşur. Ama NATO'ya akreditedir. Şimdi Adana'da, şimdi Boğaz'da bir tane kolordu var zaten. Değil mi? Kolordu karargahı var. Kolordu değil bakın. Kolordunun karargahı var. Ne askeri var ne başka bir şey. Burada da bir karargah. Yani 6. kolordunun, Adana'da 6. kolordu var biliyorsunuz. 6. kolordunun bir karargahı var. O karargaha bir şapka daha giydiriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu NATO'nun çok uluslu bir kolordusu olsun, aynı zamanda Türkiye olsun, Multinational Corps olsun, kolordu olsun. Burası bölgede, Orta Doğu'da, Türkiye'nin güney sınırları da, güney cephesinde, Türkiye'nin güney cephesi demek, NATO'nun güney cephesi demektir. Yani NATO'nun daha güneyde bir ülkesi yok. Ordular kuruluyorsa, eğer bu karargahlardan yönetim olacaksa bir savaş durumunda, ki şu ana kadar öyle olmadı, NATO bir savaşa falan bölgede girecek olursa, ki Türkiye'nin veto etmemesi lazımdır. Onu da not düşelim. Çünkü NATO'da kararlar oy birliğiyle alınır. Bir kişinin hayır demesiyle o karar alınamaz. Yani oy çokluğu diye bir mekanizma yoktur NATO'da. NATO'da oy birliği vardır. Onun için Türkiye'nin gücü çok yüksektir. Her ülkenin gücü çok yüksektir. Herkesin evet demesi lazım. Birisi hayır derse o iş olmuyor. Şimdi öyle bir durumda Türkiye tabii bu bölgede kendi Türk komuta etsin istiyoruz. Karargah Türkiye'de olsun istiyoruz. Ve Türkiye'nin iç hukukuna da uygun olsun istiyoruz. Bu bölgedeki NATO'nun asker göndermesi durumunda komutası Adana'dan yapılacak. Türk komutanlar tarafından yapılacak. Komutanı Türk olacak. Bizim de istediğimiz şey o. Yardımcıları başkası olabilir. Demek ki NATO'nun böyle planları var ki Türkiye orası başkasının almasın, buranın inisiyatifi bende olsun diye böyle bir girişimde bulunmuş. Ama tekrar altını çiziyoruz. Ne Maslak'taki kolordu karargahında, ne de Adana'da kurulması planlanan kolordu karargahında asker yok. Yani bir 20 bin kişilik NATO'nun kolorduları 20 ile 60 bin kişi arasındadır. Böyle bir asker gelişi falan söz konusu. Bu sadece karargah. Bu karargahın altına asker ne zaman gelir? Bugüne kadar gelmiş midir? Bugüne kadar böyle bir şey olmuş mu? Hayır, yok. Olmamış. Yani NATO kuruladı, böyle bir şey söz konusu olmamış. Ama şimdi böyle bir yapılanma varsa Türkiye inisiyatif elinde bulundurmak istiyor. Türkiye'nin
Karadeniz'deki politikası da aynen devam ediyor. Karadeniz, Karadenizlerindir, kıyıdaş devletlerindir. Dışarıdan kimse girmeyecek ve Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında da çok net, çok memnuniyetle karşıladım. Montreux'den taviz söz konusu değildir anlamında birkaç kere tekrar eden açıklamaları vardır. Türk Deniz Kuvvetleri de gerçekten çok önemli bir faaliyet icra ediyor. Yani daha önce 2001 yılında kurulmuş olan Reksipor var. Karadeniz Uyum Harekatı var. Sınır muhafaza ve sahil güvenlik komutanları formu var. Karadeniz güven artırıcı önlemler var. Hepsi Türk Deniz Kuvvetleri'nin girişimleriyle olmuştur. Bu arada boğazların çok önemli olduğu da ortaya çıkmıştır bu İran Savaşı'nda. Boğazlarımızın güvenliğinin sağlanması son derece önemlidir. O yüzden dalgıç tespit sonarları mutlaka koymamız lazımdır. Mayın tespitiyle ilgili sonarlar mutlaka yerleştirmemiz lazımdır boğaza ve boğazın yaklaşma sularına ve mayın tespit sonarlarını mutlaka İDA'lara koymamız lazımdır. İnsansız deniz araçlarına. Bunlarla birlikte bu konuda da çok önemli işler yapan bizim savunma sanayi kuruluşlarımız vardır. Onları da tebrik ediyorum ama bizim boğazlarımızın güvenliğini sadece boğazlarımızın değil, kritik tesislerimizin ve dünyadaki boğazların ve kritik tesislerin korunmasında ve kullanmasında da bu konuya büyük bir ağırlık verilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Tekin Bey'im, burada son bölümde şimdi Temmuz ayında NATO'nun Ankara zirvesi olacak. Bir de bu süreçte de baktığımızda Trump'ın da NATO'ya dair yaklaşımı daha netleşmeye başladı. NATO'dan kopuşa dair de aslında konuşulan bir mesele. Bu senaryoda NATO'nun varlığının tartışıldığı bir süreç üzerine Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bir NATO zirvesi ve bu haritaya baktığımızda NATO'nun geleceğini ve Türkiye'nin konumunu nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi Türkiye'nin NATO'dan çıkartılmasına dair o kadar çok yazılan makale ve açıklama var ki yani bunda Amerikalı bakanların açıklamaları var. Bakan seviyesinde. Senatörlerin açıklamaları var. Yunan devlet adamlarının ve siyasilerin açıklamaları var. İsraillerin açıklamaları var. Güney Kıbrıs Rum yöneticinin açıklamaları var. Avrupalı devlet adamlarının ve siyasilerin açıklamaları var. Ne zamandan beri var? 2014'ten beri var. Şimdi 3 periyottur. Bütün bu analizleri yaptığımızda Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması, NATO'da yeri olmadığına dair ve NATO'dan nasıl çıkartılacağına dair söylemler ve yazılar, makaleler, demeçler 2014 yılında başlamıştır. İncelediğimiz zaman 2003 evredir bu. 2014-2016 birinci evre. Türkiye'nin NATO ile uyumlu olmadığının altı çizilmeye çalışılmıştır. Uyumlu değil. İkinci evre 2016, hemen 15 Temmuz sonrasıdır. Bakın hep istediği çizgiye getiremeyince neler yapıyorlar bunlar. 2016, 2019 arası Türkiye NATO'dan çıkarılmalı denmiştir. Çıkarılmalı evresi yazılmıştır, çizilmiştir. Sonra Türkiye'nin NATO'nun 13. maddesi vardı. NATO Anlaşması'nın 13. maddesi. 13. maddesinde kendi isteği dışında olmadığı sürece kimsenin çıkartılamayacağı anlamı çıkar. Yani NATO'dan çıkmanın prosedürü sadece kendin çıkabilirsin. O zaman 3. evre 2019-2026 Türkiye NATO'dan nasıl çıkartılır olmuştur. Bunun için de hukuki olarak bir şey yapılamıyor NATO'nun önce. O zaman Türkiye bir kampanya yapılmalı. Türkiye NATO'dan çıkmalı. Hem bu Türkiye'de yapılmalı. Bakın nasıl ters algı. Bazıları hani Avrasyacı gözüküyor da aslında bu kampanyanın bilerek ya da bilmeyerek elemesi. Türkiye'de yapılmalı. Bir de NATO'da yapılmalı. Ya da NATO etkisizleştirilmeli. Başka bir organizasyon kurulmalı. Ya da NATO dağılmalıdır. Yani buradaki bu ikinci grubun içerisindeki ilk kısım NATO etkisizleştirirsin. O etkisiz kısımda Türkiye kalsın. Alternatif
böyle güvenlik mekanizmaları oluşsun, Türkiye onun dışında kalsın. Ya da NATO lağvedilsin, Türkiye, NATO lağvedilirse Türkiye zaten NATO diye bir şey olmayacağı için Türkiye çıksın. Biz yeni bir NATO kuralım. Onun adı da mesela NATO 2.0 olsun. Tamam. Şimdi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediği, Trump'ın söylediği şey bu ikinci alternatife işaret ediyor. Yani bu arada Türkiye'nin içerisinde ve dışarısında da NATO'dan çıkalım kampanyası da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın söylediği NATO'dan çıkalım lafı çıkarım ha. NATO etkisizleşmiştir. NATO'nun bir faydası kalmamıştır. Lafı çok tehlikeli bir durumdur. Çünkü Amerika çıkarsa NATO kalmaz. Çünkü hem asker desteği hem de maddi desteğin en büyük kısmı Amerika'dan geliyor. Peki Amerika çıkarsa NATO kalmazsa yeni bir NATO kurulur mu? Kurulur. Avrupa bakmayın şimdi öyle Amerika'yı falan söylüyor. Hemen kurarlar ve Türkiye dışında kalır. Peki Türkiye dışında kalırsa buna kim girer? İsrail girer. Güney Kıbrıs Rum yönetimi girer. Türkiye, şimdi bakın benim söylediğim şeyi böyle ıvırıp kıvırıp böyle Rusçular, Çimciler falan var. Rusya'ya asla laf söylemezler. Çin'e asla laf söylemem. Ben Rusya'ya da laf söylerim. Amerika'ya da benden daha fazla saydıran adam herhalde yoktur. Çin'e de laf söylerim. Herkese de laf söylerim. Ben çünkü Türkiye'ciyim. Böyle Çinci, Rusçu, Amerikancı falan değilim. Atlantikçi, NATO'cu değil. Bugüne kadar NATO bize saldırmıyorsa, saldıramıyorsa doğrudan, Sırbistan'a yaptığı gibi yapamıyorsa, Afganistan'a yaptığı gibi yapamıyorsa bu bizim NATO içerisinde olmamızdan kaynaklanıyor. Türkiye, Müslüman dünyasının batıdaki tek temsilcisidir NATO'da. Türkiye'nin başka veto hakkının bulunduğu başka bir organizasyonda yoktur. Artı NATO'dan çıkınca hemen şunun altına girelim diye bir şemsiye de yoktur. Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS falan bunlar askeri örgütler değildir. NATO'nun alternatifi bir örgüt yoktur. Dolayısıyla NATO'dan çıktım başkasının şemsiyesi altına girerim falan da söz konusu değil. NATO üyeliğimiz bizim, bizi NATO'ya karşı da koruyor. Amerika'ya karşı da koruyor. Rus'a karşı da koruyor. O yüzden bunu böyle hani çok iyi değerlendirmek lazımdır. Çok iyi değerlendirmek lazım. Efendim Amerika şunu yaptı. Bilmem ne bunu yaptı. Ya bak PKK'yı YPG adıyla stratejik müttefik olarak tanımlıyor Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye NATO üyesi olmasaydı zaten hepsini tanırdı ve benim müttefikime ne oldu diye NATO'nun müttefiki yapardı. İsrail NATO'nun içerisine girerdi. Türkiye olmasaydı, veto etmeseydi Türkiye, bunların hepsine karşı dik durmasaydı, Gazze'ye saldırılar NATO saldırısına dönüşürdü. İran'a saldırı NATO saldırısına dönüşürdü. Niye şimdi İran'a saldırı NATO saldırısına dönüşmüyor? Türkiye'nin bir duruşu var çünkü. Niye Gazze'ye saldırı İsrail NATO saldırısına dönüşmüyor? Çünkü İsrail NATO üyesi olamadı. Türkiye'nin nedeni. Türkiye, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği'ne olduğu gibi oraya da alınır ve Türkiye işgalci olur. Türkiye'ye o zaman savaş ilan ederler. Şimdi o nedenle bunları okumadan ahkam kesmek çok kolay. Türkiye'yi düşünün. Türkiye'nin durumunu düşünün ve dengeli hareket edin. Türkiye NATO ile beraber ama NATO'ya rağmen hareket ediyor. Yani bu Türkiye'nin politikası senelerdir böyle. Onlarca senedir böyle. Türkiye milli menfaatlerini önceleyen bir devlet. Yani zaten Karadeniz'de de milli menfaatini önceliyor. Akdeniz'de de milli menfaatini önceliyor. Her yerde de milli menfaatini önceliyor. Yani şu anda Türkiye NATO'cu. Türkiye NATO'cu falan değil. Türkiye NATO'cu olmuş olsaydı, Amerikancı olmuş olsaydı bugün İran'a Amerika ile birlikte çullanırdı. Türkiye'nin öyle bir pozisyonu yok. Yani o nedenle bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Biz, şunun altını çizelim. Biz ne NATO'cuyuz, ne Şangaycıyız, ne Atlantikçiyiz, ne Avrasyacıyız, ne Amerikancıyız, ne Çinciyiz, ne Rusçuyuz. Biz Türkiye'ciyiz. Türk milletçiyiz. Bizim pergelimizin merkezi Pekin değil, Moskova değil, Washington değil, Brüksel değil. Bizim pergelimizin merkezi Ankara'dır. Onun için öyle lafı kıvırıp evirip söylemesinler. Yerli ve milli olmak bu demektir. Pergelinin merkezini Ankara'ya koyacaksın. Efendim Çin'in bu aleyhine aman konuşma. Sen Çincisin, sen müstemlekecisin. Rusçanın aleyhine konuşma. Rusçanın her yaptığı doğru. Sen Rusçusun, müstemlekecisin. Amerika aleyhine konuşma. Amerika şöyle iyi böyle iyi. Sen Amerikancısın. NATO'nun her yaptığı doğru. Sen NATO'cusun. Ben öyle değilim. Biz öyle değiliz. Biz öyle değiliz. Biz Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet ederiz. Bizim pergelimizin merkezi de Ankara'da. Ankara'nın faydasına mı değil mi? Türk milletine uygun mu değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatine uygun mu değil mi ona bakarız. Teşekkürler Ahmet Bey. Ben teşekkür ederim. için.